Herkese selamlar kıymetli dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 14 Şubat 2026. Şu anda ben Stjördal şehrinin dışında Remira denen bir arazideyim. Biz normalde şu karşıdaki şuradan bakın böyle devam ettik. Şuradan devam ettik. Bu arka taraftan dolaştık ve şuradaki yoldan da böyle çıktık. Şimdi buradan böyle devam edeceğiz. İleride ormanın içinden geçen yürüme yolları var. Yürüme yollarından takip edip oradan tekrardan eve döneceğiz. Bugün biraz kar yağdı. Yılbaşından beri buraya doğru düzgün kar yağmıyordu. Bugün biraz yağdı. Dolayısıyla şimdi birazcık da devam ediyor. Kar yağdığı için aşırı derecede soğuk değil. Onun için böyle bir fırsat olarak değerlendirip yürüyelim diye düşündük. Şimdi yolculuğumuz başlamıştı. Şimdi devam ediyor. Şuradan devam edildiği zaman kıymetli dostlar yine kısa bir yürüme yolu var. Biz buradan devam edeceğiz. Uzun yürüme yolundan ormanın içinden geçip geri eve döneceğiz. Buranın bir özelliği de bakın hem şuradan görüyorsunuz hem buradan görüyorsunuz hem buradan görüyorsunuz. Normalde bunlar Norveçlerin slalom dedikleri yürüme şeklinde yapılan kayak güzergahları. Evet, bu dönemde bol miktarda kayak yapıyorlar. Dağdan aşağı şeklinde yapılan yerler de var tabii ki ama bunlar daha çok böyle düz alanda yürümeyi, düz alanda kayak yapmayı daha çok sevdikleri için burada da böyle yine bir güzergahlar var. Şimdi ileride yine sizlere oradaki manzarayı da göstereceğim. Yolculuğumuz, turumuz devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, burada bir tane yol ayrımına geldik. Buradan devam edildiği zaman ileride Remira bölgesinde göller var. Oraya gidiyor. Tekrardan geri yoldan dönüp ana yola çıkan yer. Buradan devam edildiği zaman da yine Remira'nın farklı bir alanına gidiyor. Buradan da yine şehir merkezine giden yol var. Ama tabii ki bu şeyden, güzergahtan sadece yaya olarak gidilebiliyor. Yani araba kullanılmıyor. Yaz döneminde olsun, diğer mevsimlerde olsun sadece yürümek için yapılmış alan burası. Dolayısıyla şimdi biz de bu alandan yolculuğumuza devam edeceğiz. Buralar normalde diğer mevsimlerde bol miktarda böyle ormanlık alan. Gördüğünüz gibi herhangi bir canlı olmadığı için de, yani yırtıcı hayvan olmadığı için de çocuklar, yaşlı insanlar gayet rahat bir şekilde gezinti yapabiliyorlar. Biraz önce önümüzden bir tane yaşlı teyze geçti mesela. Evet, şey böyle. Manzara böyle. Yolculuk devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi şöyle bir yere geldik. Hemen o karşıyı göstermeden önce bak şurayı göstereyim. Buradan da böyle yine ormanın içerisine, bu arkada da vardı, gidilen yollar var. İnsanlar kış döneminde bile olsa, yazın bile olsa geliyorlar, şey yapıyorlar. Oradan köpekleriyle gidiyorlar, çocuklarıyla gidiyorlar gibilerinden. Bu karşıdaki tepeye de ben normalde yaz döneminde gitmiştim. Güzel manzarası var. Buranın her tarafını gösteriyor. Bakın bu ilerlerde yine böyle şeyler var. Burası yarı bataklık alanı aslında. Şunlar dikilmeler. Bunlar çoğu dikilmiş olan çam ağaçları. Bataklığı bir yerden sonra kurutamayınca en azından ağaçla değerlendirelim diyerek o şekilde çam ağacı dikmişler. Yine buraya has kendi diktikleri ağaçlar da oluyor tabii ki. O da ayrı mesele. Şimdi yolumuzun yaklaşık yarısını geçmiş olduk. Geri kalan yarısında da inşallah yine güzel manzaraları göstereceğimi düşünüyorum. Bugün tekrar edelim tarihi 14 Şubat
2026. Bugün aslında sevgililer günü ve benzeri diyorlar ama insanlar artık dostluğun, sevginin, kardeşliğin olduğu bir dünya olsun diyerek bu dileklerle yolculuğumuza devam ettiriyoruz. Evet. Manzara böyle. Bu karşıda şöyle bir şey yapıyorlar icabında Norveç'te. Eğer kereste ihtiyaçları falan varsa mesela buradaki alanları kesiyorlar. Orayı geri bir daha ağaçlandırıyorlar. Ya da eğer arazi uygunsa yine orayı mesela kesiyorlar. Orayı tarla olarak kullanmaya başlıyorlar. Çünkü Norveç'te en eksik olan alanlardan birisi yüz ölçümü kendine göre büyük ama yeterli tarım alanı olmadığı için böyle bir yola başlıyorlar. Ormanlık alanları kesip ondan sonra orayı tarım alanına çeviriyorlar. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. İnşallah ileride yine güzel manzaralar gösteririm. Evet kıymetli dostlar, biz bu arka taraftan geldik. İnsanların gittiği yerden geldik. Burada yine bir şey göstereceğim. Bakın yine buradan da bir tane yol var. Bu ileride avcıların hittası var. Hitta dedikleri yazlık olarak, kışlık olarak kullanılabilen böyle küçük kulübeler. İçerisinde her türlü imkan oluyor icabında. Ama hittaların genel bir özelliği var. Her türlü imkan dedik ama Norveçliler elektriğin, suyun olmadığı hittaları seviyorlar. Mesela burada bile büyük ihtimal şeydir. Sadece biraz daha hani modern olsun diye güneş panelleri koymuşlardır. Yoksa normalde elektrik çekmiyorlar. Fenerle duruyorlar. Odun ateşiyle ısınıyorlar ve benzeri. Orayı kullanabiliyorlar yani. Dolayısıyla Norveç'in ormanlık alanlarında bol miktarda işte bakın burada da gördüğünüz gibi böyle yürüme yolları var. Bu karşıda kalan araziye Geyik Tepesi diyorlar. Norveç'in ilginç bir özelliği var. Geyik Tepesi, Ayı Tepesi ya da işte Geyik Vadisi, Ayı Vadisi gibi böyle isimler var. Ama ilginç tarafı burada herhangi bir ayı yok. Geyikler de genelde ren geyiği olabiliyor. Bir de küçük geyikler var. İşte karacaya benzer. Onlar olabiliyor. Herhalde hani Geyik Tepesi'ni anladık ama Ayı Tepesi denmesinin sebebi büyük bir ihtimal bir zamanlar buralarda ayı vardı herhalde. Ayıları tabii yok ettikleri için isimleri kaldı, kendiler kayboldu gibi bir şey olmuş diye düşünüyorum. Evet kıymetli dostlar, yine bakın buradan da şehir içine giden böyle ormanın içinden geçen patika yol var. Yine burası da bataklık alanı aslında. Bu ileride mesela yaz döneminde buraya patika alanında var, tahtalar var. Onun üzerine basarak gidiliyor. Burada birçok defa geçmiştim. Yine buraların bir özelliği daha var kıymetli dostlar. Bu alanlarda, bu karşı alanlarda falan bol miktarda yabani orman meyveleri oluyor. İşte böğürtlen ve benzeri diyelim artık. Onların istediğiniz zaman hani o yetiştiği dönemde, olgunlaştığı dönemde insanlar gelip buralarda toplayıp ister reçel yapıyorlar, ister suyunu sıkıp içiyorlar ya da tatlılarda, pastalarda kullanmak üzere saklıyorlar. Böyle bir özelliği var bu alanların. Evet, şimdi ormanın içinden geçeceğiz. Buradaki manzaraları da inşallah gösteririm. Evet, buralarda normalde büyük ihtimal en az yarım metre civarında, 1 metre civarında kıymetli dostlar kar vardır. Onun için böyle bazı yerlerde kürtük olmuş. Evet, burada normalde şöyle bir çukur yol oluyordu. Şu anda bakın o çukur yol tamamen dolu. Evet, bakın şuradaki seviyesinde oluyordu. Bakın şu derenin hemen seviyesinde oluyordu. Evet, böyle güzel bir alan. Biraz tam lapa kar yağmıyor ama kar yağışı eşliğinde nostaljik bir yürüyüş yapıyoruz. Evet kıymetli dostlar, yolculuğumuz devam ediyor. Tabii biraz kar yağıyor, biraz hava soğuk. En azından -15, -18 falan olmadığı için sevinçliyiz diyelim. Yoksa normalde şimdi elimiz çok donar da.
İşin aksine elimizde şey almadık. Eldiven almadık. Kar yağıyor diye, biraz daha hava ılıman olur diye. Buna rağmen tabii ki kış havası soğuk. Onun için biraz elimiz üşüdü ama üşüdüğüne değer diye düşünüyorum. Bakın bizim gideceğimiz alan böyle. Bu ileriden devam edeceğiz. Ondan sonra geldiğimiz alan ise bu tarafta. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, böyle yolun sağında falan yüksek kayalıklar da var. O kayalıkların yanından yolculuğumuz devam ediyor. Tabii önceki yağan ve buza dönüşen şeyin üzerine, arazinin üzerine yeniden kar yağdığı için yürürken bazen ayağımız kayıyor. Evet, şimdi burada yine bir tane yol ayrımına geldik. Onu da size anlatayım, ne olduğunu ne olmadığını. Evet, şimdi Şördal'ın Remira bölgesinde orman içindeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi kıymetli dostlar, buradan devam edildiği zaman ileride bir tane su deposu var. Oraya çıkılıyor. Aynı zamanda oradan devam edip yine ormanın içinden şehir içine gidiliyor. Yüksek kesimdeki yerlere gidiliyor. Bu karşıdan gidildiği zaman yine ormanın içinden geçip şehir içine gidiliyor. Buradan devam edildiği zaman da şimdi göreceğiz. Bu ileride sağ taraflarda şeyler var. Çiftlikler var. Oraya giden yola çıkıyor. Soldan devam edildiği zaman da tabii ki yine Şördal'ın şehir merkezine varıyor. İleride golf sahası var. Golf sahasının oradan ulaşmış olacağız. Birazdan orayı gösteririm. Buranın bir özelliği var. Su deposunun oraya icabında traktörün, arabanın gitmesi gerektiği için sadece bu yol oraya açık. Ama geri kalan o bizim geldiğimiz yerler sadece patika olarak, yürüme yolu olarak ayarlanmış. Norveç'in bir özelliği var. Şehirlerde, köylerde, hani köy yok ama şehirlerde, köylerde böyle insanlar arabalarıyla 10 dakika, 15 dakika gittikleri zaman bir yürüme yoluna varmaları gerekiyor. Dolayısıyla burası da aslında o alanlardan birisi. Evet, şimdi bakın burada yine bir şey göstereceğim size. Evet, birisi bakın, biriz de burada var. Normalde o ilerideki, şuradan devam edildiği zaman ileride yine bir tane çiftlik var, oraya varıyor. Oradan da öte ta ileride yine çiftlikler var. O çiftliklerin oraya çıkan arabayla gidilebiliyor ama arabayla gitmeye izin vermiyorlar. Sadece ATV dedikleri küçük motorlu araçlarla gidilen, bisikletle gidilen bir yol var. Oraya gidiliyor. Dolayısıyla biz oralara da hep gitmiştik. İnşallah ilerleyen zamanda yine gideriz diye düşünüyorum. Evet, burası parkın girişiydi. Şimdi bakın geniş bir alana geldik. İleride yine size manzaraları göstereceğim. Evet. Bakın burada ağaçları kesmişler. Ulaşıma engel olmasın diye. Ondan sonra yola sıkıntı çıkarmasın diye. Bunlar da normalde kullanıyorlar böyle. Ya kağıt fabrikasına gönderiyorlar ya da kendileri evde yakıyorlar. Evet, burada yavaş yavaş güneş batmak üzere. Dolayısıyla bakın hava hem kar yağıyor hem güneşin kızıllığı var. Yolculuğumuz devam ediyor. Evet kıymetli dostlar, biz bu arka taraftan geldik. Şimdi şurada bir tane kulübe göstereceğiz. Hemen kulübenin yanında posta kutuları var.
Çünkü postane arabaları buraya kadar geldiği zaman bırakıyor. Evlerin yanına kadar gitmeyebiliyor. Bu ileride yine çiftlik evleri var. Küçük bir mahalle var. Bizim yolumuz ise buradan devam edecek. Böyle güneşin battığı alana doğru devam ediyoruz. Dolayısıyla burası da böyle. Yine şu alanda bataklık kıymetli dostlar. Evet, yolculuğumuz devam ediyor. İleride en son inşallah sonucu gösterip videomu sona erdireceğim. Devam ediyoruz. Evet kıymetli dostlar. Norveç'te dediğimiz gibi orman içi yürüme yolları çok demiştik. Bakın burada yine bir tane güzergah var. Burada güzel manzara görebiliyorsunuz. Şördal şehrini tepeden görebiliyorsunuz. Birincisi. İkincisi çocukları böyle kış döneminde olsun, yaz döneminde olsun getirip içeride çeşitli oyun oynatabiliyorlar. Ana sınıf öğrencileri olsun, lise öğrencileri olsun. Dolayısıyla burayı da böyle güzel bir şekilde kullanmış oluyorlar. Evet, karşıdaki manzaramız da böyle. İnşallah ileride daha güzelini görürüz diye ümit ediyorum. Evet kıymetli dostlar, biz bu karşıdan geldik. Bu sol tarafımız golf sahasının uzantısı. Şördal'ın golf sahası olabildiğince büyük. Hatta bakın şu kısım da yine olduğu gibi golf sahasına hatta ileriye kadar gidiyor. İleride daha devam ediyor. Şimdi biz oraya doğru gideceğiz. Oradaki golf sahasının hemen yanından videomuzu sona erdireceğiz. Dolayısıyla arka kısmın videosunu bitirdik. Şimdi önümüzde küçük bir bölüm kaldı. Bu arada ileride güneşin batışını da size göstermeye çalışacağım. Evet kıymetli dostlar, şimdi güneşin batışının güzel görüneceği bir yere doğru gidiyoruz. Tabii güneş batmış ama gerisinde kalan manzarayı göstermek için hemen şöyle hızlı bir şekilde gidiyorum. Buralar hep golf sahası ile ilgili olan yerler. Burayı kapatmışlar ama en azından yine biz geçelim. Evet. Etrafa zarar vermeyeceğimiz için. Evet, şimdi böyle. Evet. Evet kıymetli dostlar. Burası da yine golf oynarken vuruş yaptıkları yerlerden birisi bakın. Evet, şu ileride gördüğünüz teyze bizim önümüzdeydi. Yine gelmiş bakın. Ama nerelere dolaştık tabii biz görmedik. Evet kıymetli dostlar. Şimdi şu ilerisi Trondheim şehri. Burası Stjørdal şehri olduğu gibi. Bu alanlar olduğu gibi ta buradan devam ediyor, böyle devam ediyor. Bizim geldiğimiz taraf buradaydı. Golf sahası. Yine golf sahası buradan öyle devam ediyor ta arkaya kadar. Burası çok büyük bir golf sahası. Evet, Trondheim havaalanı burada. Bakın ışıklar yanıp sönüyor, hemen orada görüyorsundur belki. Bizim evimiz ise bu arka tarafta kaldı. Şimdi biz oraya doğru gideceğiz. Dolayısıyla bugün 14 Şubat 2026 videomuzu sona erdireceğiz ama bir hemen ilginç bilgiyi vereyim. Kış döneminde güneş burada doğuyor kıymetli dostlar. Battığı yer hemen burasıydı. Ama bakın şu anda normalde bu sefer biraz daha ileride doğacak. Doğuyor ya da şu anda güneşin battığı yer hemen hemen burası. Yaz döneminde bu biraz daha ilerleyecek. Yaz döneminde güneş ta bu arka tarafta batacak. Dolayısıyla yazları gündüzleri uzun, kışları geceleri uzun. Şu anda bizim saatimiz hemen bakalım ondan sonra. Evet, saat 5 oldu. Normalde 2.30'da batıyordu güneş. Şu anda artık 5'te batıyor ya da 4.45'te falan batıyor. Evet, böyle bir manzara kıymetli dostlar. Bugün 14 Şubat 2026. Norveç'in Stjørdal şehrinden bir tane ormanın içerisinde kar yağışı eşliğinde bir video çekmeye çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.